Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Last of Us Part 1 için yayınlanan oynanış videosunu izleyeceğiz. Last of Us Part 1'den bir oynanış videosu gelmiş, yani tam olarak benim beklediğim gibi bir oynanış videosu değil. Videoda yapımcıların da oyun hakkında konuştuğu bir oynanış videosu yayınlamışlar. Ben sadece oynanışın olduğu bir video bekliyordum ama öyle değil. Yine de oynanışta bazı yerler göstermişler. Bakalım şimdi bir. 10 dakikalık bir video. Altyazıları da açtım zaten. Ama ses çok geliyor. Direkt açılışta 20 dakika sonrasındaki yerle başlarlar. Last of Us Part 2'deki görsellerin ilk oyuna yerleştirilmiş hali gibi duruyor. More than 2 years ago, when we were finishing Last of Us Part 2, and we were working on those flashbacks within that scene for the first game. Neil Druckmann'ın burada dediği 2 yıl öncesinde ikinci oyunu bitirdiğimizde flashbacklerle uğraşırken We got excited with the idea of like, oh man, what if we made The Last of Us Part 1 to look as good, if not better, than what we have done with Last of Us Part 2, which we really pushed the boundaries of like what we could do from. Düşünmüşler, acaba ikinci oyunun grafiklerini kullanıp ilk oyunu da yeniden yapsak mı diye. O fikirden dolayı heyecanlandık diyor. In a graphical standpoint, and felt like if we do that, we could actually come even closer to our original vision of what the first game would have been had we not. İlk oyunun potansiyelini daha fazla arttırmak istedik falan filan diyor. Para işte kısacası ya. Hiç gerek yoktu bence remake'e. Çok pahalı çünkü. Last of Us Part 1 PlayStation 5 için yeniden yapılmış versiyonu yazıyor. Rebuild for PS5. The original creative vision of The Last of Us, I think in a lot of ways was larger than what the PlayStation 3 was capable of. PlayStation 3'ün yapabileceklerinden daha fazlasını yaptık diyor. Ki Last of Us PlayStation 3 oyunu. PlayStation 3'e çıktı, 4'e çıktı, bir de 5'e de gelecek. The tech of the PS5, it's like an open box of tools and goodies that we can play from and draw from. The 4K, HDR, Burası improved neresi? haptics, 60 frames. Abi ikinci oyuna çok fazla benziyor ya. Eliyle oynadığımız Help us kısımlar. to reimagine The Last of Us. Şimdi burada Imagine The Last of Us. ya tamam, güzel gözüküyor ama o fiyata değecekmiş gibi değil bence. Çünkü $70 bence değmez. Şu anda $20 mı ne? Remastered The Last of Us'ın. Çok pahalı. Yani sırf grafikleri ve oynanışa biraz yenilikler yaptılar diye o fiyata değmeyebilir. Not only are the characters more detailed, I mean down to the irises and the pupil depth, you know, fall into the eyes of the characters. Gözlerini de değiştirdiklerini söylüyor karakterlerin. Ya ben hepsini çevirirsem bu arada video 15 dakika falan olur. Facial animation is just way more. Yüz animasyonları değişmiş, daha çok gerçekçi olmuşlar. İkinci oyundaki de çok fazla benziyor işte. David. David de çok değişmiş. So no matter what, you stick to me like glue. Like glue. Got it. Good. Çok değişik duruyorlar ya. You're able now to not only just have the highest fidelity characters. Yani orijinal Last of Us'a hiç benzemiyor. But also in gameplay, it's the same character, so now we can do these seamless transitions in and out. Every part of the game has benefited from seamless transitions. Bu DLC'den emotional scripting. Kutulusunu alırsak herhalde o da gelecek yanında. Our stories happen. Burada PlayStation 4 Pro ve de PlayStation 5'i kıyaslıyorlar. In gameplay, on a stick. She knew my mom. All this stuff is designed to keep you constantly in this world. Riley, come here. Now you got this, go. One of the things that the PlayStation 5 is really enabling is that we're able to have a density of physics objects in a scene that we could never do before. Like this has always been the dream, is to have this number of bumpables, chippables, breakables, destructible objects in a scene. It just makes the yani bir sahnedeki yok olabilen objeleri PlayStation 5'te daha fazla ekleyebildiklerinden gibisinden bir şey demiş. World feel rich, makes it feel lived in. Dünyada yaşanmışlık varmış gibi sana hissettiriyor diyor. Materials can have the properties that you'd expect. The turret truck in Pittsburgh, when it's firing at you and it's just ripping apart the concrete and sending objects flying left and harbiden de o right. şekildeymiş. Betonu harbiden de yıkıyor There's a real fear that it invokes. Ya bu And odur. it's giving us a much more dynamic range of gameplay to play with. Surround him. Our AI tech has just increased incredibly. Bir dakika, Part 2'de şey yok muydu ya, nişangah? Part 2's AI. Onu hatırlamaya çalıştım da tuhaf geldi şu anda çünkü orijinal Last of Us'ta bir daire vardı nişan alırken.
now how the enemies are communicating with each other, how they're chasing you, how they're flanking you. Tamam. İkinci oyundaki gibi olmuş bu düşman yapay zekaları da. Düşmanlar artık birbirleriyle iletişim kuruyorlar diyor. Seni nasıl yakalayabilecekleri hakkında plan kuruyorlar diyor. How intense that fight feels. It's so much more rewarding. Çok gergin hissettiriyor falan diyor o savaş. One of the other big AI improvements is the buddies. Bir de yanımızda gezen arkadaşların yapay zekası değişmiş. The buddies technology that we developed for The Last of Us Part 2 has this very sophisticated understanding of like, okay, this is where the enemies can see their exposure. Last of Us Part 2'deki yapay zekadan kullanmışlar. Düşmanların gideceği yönü hesaplıyormuş ve oradan gitmemesi gerektiğini düşünüyormuş gibisinden bir şey diyor. Exposure, we have future exposure. So buddies can know, okay, that enemy is walking forward and they're about to round this corner. So in 3 seconds, that corner is going to be exposed. So I'd better move now to avoid this enemy seeing. Hesaplıyorlar ne zaman gitmeleri gerektiğini. Teknik taraftan bahsediyorlar da çok önemli değil galiba bu kısımlar ya. To the gameplay is that we have this technology called motion matching. Motion matching is this technology that's basically using logic that tries to match the desired movement to a bucket of hundreds of animations. A mocap actor animasyonlar da Last of Us Part 2'deki gibi olmuş işte. Movements to get a really full set of all the different ways a person can move. Motion matching denen bir teknoloji kullanmışlar da. Çok önemli değil teknik tarafı benim için. That fits the path of where the character is going to go. And this motion model just gives this really seamless sense of transition. The player's movement is just a lot cleaner. It's this really smooth, organic movement through the space. Nasıl yaptıklarını gösteriyorlar motion capture'la. First, we just had to build that core experience, and then beyond that, we wanted to add several features that fans have been asking for. Foto mod mu bu? For example, we now have a permadeath mode. Permadeath modu da gelmiş. Brand new speedrun mode, so players can time themselves. Speedrun modu da gelmiş. Just want to see how fast they can play through this game. Beyond that, we added a bunch more of unlockables. Bunlar kostümizasyon kısımları. People can unlock a model viewer mode, so people can really appreciate. Modellemeleri görebildikleri bir mod varmış. Award-winning accessibility features. Every single accessibility option that we offer, that's a barrier removed for someone. As she surveys the apartment, her eyes wander to Joel. She steps past the couch. He wears the wristwatch Sarah gifted him, which now has a cracked face. To my knowledge, this is the first PlayStation game that has audio description built into the game, built into the cinematics. Now it's nighttime. Joel stirs in his sleep. And that's really the way we've tried to push the frontier of accessibility on this game. Ya Last of Us sonuçta her türlü oynayacağım ama tabii PlayStation 5'i alınca ve biraz da ucuzlayınca. Burada Neil'ın dediği şey Last of Us'ın kimliğini belirleyen şey dünyasıdır diyor. Yani tam olarak Türkçe'ye çevrilişi bu şekilde bu cümlenin. We revamped completely the art direction. You know, everything Sanat tasarımını these değiştirdik expansive diyor. vistas that not only are they beautiful, but you feel the environments. You feel the environments in a much more visceral way. The rooftops overlooking the Capitol building, for example, like just the breath of fresh air when you go up there and you just like, you feel that sort of release in tension. And then, you know, to juxtapose that down in the Tamam da oyunu kaç kere oynadım ya. Get that dank, Artık o etkiyi verir mi bilmem. feel, that humidity, you can actually feel it. All these environments are just completely reimagined. Now we got our engine on the PS5, those haptics, the 3D audio, the fast loading. It really creates a much more PlayStation immersive, 5'teki özelliklerden much more bahsediyor. emotional experience. One of the things I absolutely love with the 3D audio in The Last of Us Part 1 is being able to hear an enemy before they sneak up on you. I'm trying to do düşmanları seni yakalamadan öncesinde 3D audio sayesinde duyabiliyorsun diyor. Skitter around in a different room and you're hearing them trying to get up behind you. Yani nereden geleceğini duyabiliyorsun. Mesela buradaki gibi. Having that two-part reaction of like hearing, turning, seeing, reacting, it's just really heightens that sense of just being grounded. You are in this character, you are in this world. Now, with the PlayStation 5, the amount of control that developers have over the DualSense, it's really, really cool. All the guns in the game have a variable amount of resistance on the triggers when you aim them. The way it works, Yani haptik feedback'ten de yararlanmışlar oyunu geliştirirken. at the very beginning when they're starting to draw the bow, there's a little bit of resistance. And then as the bow gets tauter and tauter, the amount of resistance is increasing. And then when Yaydan you release the örnek bow, vermişler. Adaptif triggerlarla yayı ne kadar çekersen o kadar fazla hasar verecek gibisinden
bir şey de olacakmış oyunda yani. Also getting that resistance going out of the trigger. When you are aiming and firing the shotgun, you're going to get a haptic vibration on the shot, and then what I think is one of the ways Shotgun'da da varmış öyle bir şey, pompalıda da. is that the DualSense really advances things is you're going to get a haptic vibration on the pump of the shotgun. And what's much more sophisticated about that on the Haptik bir DualSense is titreşim that varmış in effect shotgun'da. there's a little like Ateş speaker in it. ettiğimizde. And it's playing an audio file that comes through in the vibrations. Ya bunlar oyunu and sattıracak goes özellikler to değiller beats. ya. Öyle That's what you're söyleyeyim. going to feel on the controller. This looks like a good spot. This also Şurasını ties in gösteriyor mesela, to silah the geliştirme workbench yerleri. animations. So if İkinci you've oyundaki seen gibi Joel olmuş. taking apart a gun or screwing something in or putting a new stock on a Tamam gun, ya, daha detaylı that ama moment where he's like dediğim gibi jamming oyunu that on, sattıracak you're şeye gonna get benzemiyor. that. We have, you know, haptics all across the board, you know, for all the moments you kind of expect for clambering, jumping, Her yerde haptik landing, feedback'i kullanmışlar. meleeing, getting melee, like all those kind of high intensity moments we have represented in the haptics. What I personally absolutely adore is the way we can enhance the really like quiet, subtle moments of gameplay. So it's like when Joel goes in to pet the giraffe, getting that little Bu konuşan kişinin oyundaki favorisi oyundaki sessiz kısımlar diyor. Yani mesela Joel burada zürafayı severken haptik feedbacklerden de yararlanmışlar bu kısımda. light touch on the haptics as he's petting the giraffe. To me, that's the essence of The Last of Us. It's the high tension moments, it's the low tension moments, it's all of it feeling grounded. It's you're feeling immersed in this world. It's all about bringing you along with that story in as many ways as we can, and that's what the new technology on the PlayStation 5 is allowing. Başka? Was that everything you hoped for? Jury's still out. Yani çok değişik There's duruyorlar something harbiden. special about that core experience tuhaf geliyor. of playing as Joel and Ellie on this journey. Then to take that experience and really honor it and keep the authenticity of it, but elevate it in every way possible, whether it's pipeline, whether it's art direction, whether it's a technology, everything that allows us to make that experience better. Not different, extremely better. Tamam, daha iyi That's why to me yapmışsınız this da is o a fiyata definitive way değer to play mi? The Last of Us. Bence değmez. Last of Us Part 1. Çıkış tarihini öğrenmiştik daha öncesinde. 2 Eylül'de çıkacak ama sadece PlayStation 5 için. Ve PC için de geliştirmede tabi. Bu kadar. Last of Us Part 1'in oynanışı da bu şekilde. Video içerisinde de söyledim zaten. Neil'ın dediği doğru, yani oyunu daha iyi hale getirmişler ama $70 etmez bence. Çok fazla bir fiyat etiketi oyun için, çünkü daha öncesinde kaç kere oynadık ya. Yani PlayStation 3 versiyonu çıktı, 4 versiyonu çıktı. Ben Remastered'ını 7 kez bitirdim. Yani $70, o yüzden remake'ine vermeye gerek duymuyorum. Çünkü oyunun hikayesi aynı, karakterleri aynı, olacak olaylar aynı oyun içerisinde. Sadece daha iyi grafikler ve daha iyi oynanış için o fiyat bence çok fazla. Yani keşke $40'dan falan satsalardı ama öyle yapmıyorlar. Video eğer ki hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma da abone olabilirsiniz isterseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.